Değerli dostlar, bu videoda gerçekten akbaş restleri yaşıyoruz. Bunlarda liderlik kavgası diye bir şey olmaz. Yani şurada bir tane kızan olsun dişi, üçünü bırak boğuşmaz. Bu kandan gelme bir şey, bir de eğitim. Yani 5 aylıkken anlar mısın bir köpeğin de vardı iyi olup olmayacak? Zaten abi 5 aylık oldun, koyun için kendisini öldü. Koyun bahçeden çıktı mı sen onu bahçede tutamazsın. Bu köpeklerdeki heybet başka hiçbir köpekte bulamazsın. İşte cesaret. Peki şöyle bir şey sorsam sana, arazide bugüne kadar beni çok şaşırtan bir olay geldi başıma. Bu köpeklerin karakterine bir kez daha hayran kaldım dediğim bir anım var mı? Var tabii. Yani bu köpekler mesela canavara gitti mi geliyor 2-3 gün ayak kalkmıyorlar, yoruluyorlar. Bunlarda öyle bir şey yok. Günlerce koşarlar, günlerce dolaşırlar. Hiç yorulmazlar. Ciğerli köpekler. Cümleten bir selamünaleyküm diyebilir miyiz arkadaşlar? Selamünaleyküm. Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Türkiye'nin farklı noktalarını sizler için gezmeye devam ediyoruz. Yine efsane bir video ile karşınızdayız. Türkiye'de gizli kalmış, saklı kalmış üst kalitedeki akbaşları bu videoda göreceğiz. Yanımda görmüş olduğunuz bu kocaman ekibin hepsi arazide çobanlık yapan, bu işin emektarı olan insanlar. Birbirinden güzel akbaşlar ve Anadolu çoban köpekleri yer alacak bu videoda arkadaşlar. Türkiye'nin farklı noktalarından bizim için bu videoda bir araya geldiler. Videoya başlamadan önce neydi bizim sloganımız? Çayımızı demliyoruz, kahvemizi alıyoruz ve kayda başlıyoruz. Bu çoban dostlarımızı ve onların değerli köpeklerini tanımadan önce size şöyle güzel bir göz banyosu yaptırayım. Aslanlar hep birlikte bir izleyelim arkadaşlar. Videoya başlıyoruz. Bildiğiniz üzere ülkemizde farklı türde çoban köpeklerimiz var arkadaşlar. Herkes Kangalı biliyor, Malaklı'yı biliyor, daha sonra Akbaş'ı biliyor. Anadolu çoban köpeği dediğimiz bir grup var. Karadeniz dağ çoban köpeği var ama bugün bu videoda gerçekten inanılmaz iyi sürü köpekler izleyeceğiz. Daha önce Fırtına ile birlikte, Fırtına'yı tanıyorsunuz zaten, Katil Akbaşlar isminde bir video yapmıştık. Benim çok sevdiğim değerli bir dostum. Bugün de onun emeği sayesinde burada diğer değerli dostlarımızla hep birlikte tanıyacağız. Hepsi dağda çobanlık yapıyorlar. Ben sırasıyla mikrofonu onlara uzatacağım. Kısaca kimlerle beraberiz burada hep birlikte bir tanıyalım. Değerli dostum gel buraya, yakışıklı gel. Hadi. Sen kameralı alışkın adamsın. Dostum öncelikle bize böyle bir çekim imkanı verdiğin için sonsuz teşekkürler. Benim çok sevdiğim, çok değerli bir kardeşimsin. Emekçi insanlardan birisin. Ömrün dağlarda geçiyor. Çok sağ olasın. Fırtına, bugün kimleri tanıyacağız senin dışında? Yanımızda kimler olacak? Abi burada şimdi 4 arkadaşımız daha var. Sefkan Kılıç. Nerededir? Gel abi. Gel abi sen de. Seni de alalım. Hasan Özgen. Şu Bir mikrofonu sana vereyim, ben bu sende kalsın. Sen Eller bu araya beraber, şey yaparsın. Ben de bu araya. Problem yok. Tamam değil mi? Evet abi.
Fırat Demir, Hasan Özgen arkadaşlarımız da burada abi bugün. Senin için güzel bir video çekelim dedik, topladık. Senden yaptığım her videodan ben acayip keyif alıyorum. Yine bugün beni heyecanlandırdın çünkü birbirinden güzel akbaş çoban köpekleri var. Akbaşlarla ilgili ülkemizde bu köpeklerin küçük kemikli olduğu, yapılarının küçük olduğu, yeterince cesur olmadıkları konusunda iddialar var. Biliyorsun boz köpeklerin çoğunluğu onlardan şu anda daha favori, daha marka durumdalar. Ama bugün gördüğümüz köpeklerin her birisi hem fizik olarak çok iyiler, hem cüssü olarak çok iyiler, hem de hepsi cesur. Bir tane korkak karakterli köpek görmedim arasında. Zaten köpek korkak olsa dediğin gibi arazide sizin koyununuzu nasıl koruyacak diyorum. Sohbete senden başlayalım tanıyarak. Merhabalar. Öncelikle kimle beraberiz? Ben Fırat Demir, Haymanalıyım. Yaklaşık 3-4 senedir beyazları taşıyorum. Çok da memnunum. Küçükbaş hayvancılık yapıyoruz abi. Yaklaşık 300'e kadar koyunumuz var. Maşallah bereketli olsun. Sağ olun abi. Hem sürüde olsun hem alan korumada olsun. Çok memnunuz, taşıyoruz. Ben bugün şunu fark ettim bir de. Şu anda burada aşağı yukarı 20 kişiyiz. 20 tane adam da gerçekten öncelikle köpekçi. Bir kere meraklısı bu işin. Herkesin gözlerinden bu belli olabilir. Seven vazgeçemiyor ya. Değil mi? Yani bu Tabii bir canım. tutku. Peki neden akbaş kullanıyorsun abi? Arazide bunların karakter yapısı Gerez nasıl? cesareti olsun, gerez fizik yapısı, gerez boy poz, gerez görüntü olsun. Hani bir köpekte ne arıyorsan bu akbaşlarda var. Hepsinde mevcut Var diyorsun yani. tabii canım. Birazdan göstereceğiz zaten arkadaşlara. Fazlası var, eksiği yok. Şu an toplamda senin kaç köpeğin var? Benim şu an 5 köpeğim var. 5 köpeğin var maşallah. Kaç erkek kaç dişi? 2 erkek, 3 dişi. 2 erkek 3 dişi. Kaç yıldan beri peki akbaş besliyorsun? Yaklaşık 4-4,5 yıl. Maşallah. 4 yıl diyelim sana. Süper. O zaman diğer değerli dostumuzu da bir tanıyalım. Onlara da bir mikrofon uzatalım. Sana zahmet Al, Fırtına bırak. sen de bir uzatırsan. Dostum seni de bir tanıyabilir miyiz kısaca? İsmim Hasan, soy ismim Özgen. Hasan'cığım Hayman Ali. öncelikle hoş geldin. Daha Hoş doğrusu bulduk. biz de hoş geldik diyelim. Siz de Ayağınıza hoş sağlık. geldiniz, aynen. Sen ne zamandan beri akbaş besliyorsun? Yaklaşık 10 senedir biz bu işi yapıyoruz. Maşallah. Akbaşları kapımızda besliyoruz. Ondan önce zaten çoğu köpek kapıya verdik ama bunlar gibisini biz hayatta görmedik, duymadık. Bu köpekleri bize kazandıran kişi benim dayımın oğlu Ali Bayrak. Ona da selam olsun o Aynen zaman buradan buradan. ona da selam söylüyorum. Bu köpekleri onlar bize kazandırdı. Onun sayesinde biz buralara geldik. Peki şöyle bir şey sorsam sana. Davar yayan bir adamsın. Çobanlık yapan bir Evet. adamsın. Arazide bugüne kadar beni çok şaşırtan bir olay geldi başıma. Bu köpeklerin karakterine bir kez daha hayran kaldım dediğin bir anın var mı? Var tabii. Yani bu köpekler mesela çoğu arkadaşlarımızın köpekleri var. Canavara gitti mi geliyor 2-3 gün ayağa kalkmıyorlar, yoruluyorlar. Bunlarda öyle bir şey yok. Günlerce koşarlar, günlerce dolaşırlar. Hiç yorulmazlar. Ciğerli köpekler. Yani fiziksel anlamda çok mu dayanıklı? Aynen çok dayanıklı. Zaten bunların burada özelliği biz damarlı köpek besliyoruz. Mesela arkadaşlarımız bunların burada akbaş olması değil. Bunların hepsi damarlı olması. Nedir bu damarlı? Biraz açsana bu damarlı işini. Ya abi mesela kaliteli yani. Aynen. Soyu belli yani. Soyu belli. Biz bunları nereden getirdiğimiz belli. Nasıl yetiştirdiğimiz belli. Şimdi önemli köpekte önemli olan tek şey kapıda yetiştirmek. Bunu buradan getirdim, şunu şuradan getirdim diye bir şey yok. Kapımızda besleyeceğiz bunları, Yani büyüteceğiz. dikkat ettiğin şey bu köpekler sürüde asırlardan beri ya da işte siz bildiğinizden beri çalışıyorlar, başarılılar. Aynen. Kurtçulluk olsun, Aynen. sürüsünü koruma olsun. Bu karaktere sahipse tutuyorsunuz, Aynen. değilse tutmuyorsunuz. Aynen. Fırtına sende de bu soy bildiğim kadarıyla çok uzun bir süreden beri var değil mi? Ümmet abi söylesin onu. Ümmet abiyi de Şimdi alalım ben mı o zaman ben böyle? söylediğim zaman abi millete bir yalan geliyor, basit geliyor. Ümmet abi bir anlatabilir misin? Bu fırtınadaki Şu köpekler an, çok beğenilmişti ilk yayınladığımızda. Bunların aslı nesli nereden abi? Aslı nesli bunları ben 34-35 senedir bu işi yapıyorum çekirdekten yetişmek. Maşallah. Eyvallah abi. Yani ben duyduğum kadarıyla hani mesela burada gördüğüm kadarıyla hani ben bu adamın köpeklerinin üstüne ben mesela şimdi çoğu arkadaşımız köpekçilik yapıyor. Herkesin bir farklı yönde bir köpek besleme tarzı var. Evet. Ama bu adamların mesela bunların kapısında yetişen 20-25 senedir ben duyduğum, tamam mı, gördüğüm, yaşadığım bu ırk akbaş, yani bunların kapıda özel. Hani mesela arazide olsun, genelde olsun, davarda olsun, mesela performanslar olsun, mesela bunların gittiği bölgeye her sürü gidemiyor. Niye Bir de bu gidemiyor? videoda şöyle bir özellik var. Ümmet abinin lafını böldüm, çok özür dileyerek. Burada bu videoda gördüğünüz tüm köpeklerin hepsi çalışan iş köpekleri. Hepsi sürüsünün Aynen. başında görev yapan Ayrı ayrı köpekler. köylerde. Aynen. Bugün çekim için buraya geldiler. Hepsi ayrı köydeler. Hepsi davarın başında arkadaşlar. Bir tane Hepsi kapı ayrı köpeği yok köyde değil mi burada? olsa Kafeste zaten olan bir aynı. tane Yok köpek yok. yok. Hepsini getir. Ya bunların şu an hepsini bıraksak nasıl bir şey olur acaba? Katliam çıkar. Katliam çıkar. Katliam Aynen. çıkar. Evet. Ya şimdi şöyle bir şey var Birol abi, hani gerçekler şunlardır yani. Şimdi bu arkadaşlarımın emeklerine de saygı duyuyorum. Ama şimdi ahbaş köpeğinin tanıtımı şöyle olur. Şu şekilde, hani bir köpek olay başında, mesela davar başında kendini gösterir. Hani bu adamın köpekleri yıllardır bu çevrede mesela binam yapmış, isim yapmış köpek. Evet. Artı kurdun olduğu bölgeye mesela şimdi ahbaşçıyım diyorlar. Çoğu ahbaşların gidip de kurdun olduğu bölgede yatamıyorlar. Mesela sürüyle otlak yapamıyorlar. Bir şey Anlatabiliyor daha muyum? soracağım abi. Sözde akbaşın kangal kadar kurdu uzun kovalamadığı, işte 300-500 metre neyse bir kilometre gidip geri döndüğü söyleniyor. Katılıyor an- musun buna, yoksa kurtçul köpek kurdu birkaç köy aşırmalı mı? Yani şöyle, şimdi eskisi gibi köpeklerin mesela birkaç koy gitme orana şansı yok.
Yani gerçekler şunlar. Hani şimdi her kapıda 10-15 tane köpek var abi. Yani şunu ben şöyle söyleyeyim. Şu köpekleri mesela bu fırtınanın yetiştirdiği köpeklerin 3 koy 4 koy gidebileceğine ben garanti verebilirim. Çünkü niye verebilirim? Çünkü adam köpeklerin üstünde öyle bir emek var ki yani. Hepimiz burada köpekçiyiz ama bu adam kadar emekçi bir köpekçi değiliz. Çünkü Evet. ben adamın an ve an dakikasını, saatini, geceleyin nasıl burada gittiğini, peşinde gittiğini, adam peşine mesela koştuğunu hiçbir çoban bunu yapamaz. Adam saatlerce 1 kilometre Hasta köpekleri o da gitti kurtçuluk gidebilir. köpeği hasta ya. Ha Evet. yani burada herkesin bak ben doğma büyüme bunun içindeyim ama şimdi bu ahbaşları yetiştirme tarzı çok önemli. Hani Evet. bu adamı bu ahbaş yetiştirme olana bu adamın temelinde var yani. Yani bizim arkadaşımız mesela örnek veriyorum o 4 senedir başlamış. Bu arkadaşım başlamış 3 senedir başlamış. Ama şimdi ben de yaptığım zamanında ahbaşçılık. Çok ahbaşçılık yaptım ama tutamadık. Köpeklerin mesela efendime söyleyeyim yani sürüdeki sadıklıkları olsun. Hani köpeklerde bir hırs var. Taban bir genellik var. 20 senedir bu adam hiç mesela hepimiz daldan dala hoplayan insanlarız. Nasıl daldan dala? Ahbaşı beğenmiyoruz, karabaşı beğenmiyoruz. Aha geçiyoruz Mehmet abi mesela. çok doğru bir yere değindin. Ha. Mesela ben de işe ilk başladım abi lafını Estağfurullah, özür dilerim. buyur. İşe ilk başladım ben karabaşlarla başladım. Başladım köpekler mesela sağdan soldan arkadaşlarımla köpek getirdim hiçbir köpek kurda gitmedi. Ben şu enik şurada yatıyor görürseniz o enik 9 aylıkken 3 kardeşlerdi kurdu düşürdüler. Ben şaşırdım gerçekten şaşırdım 9 aylık bir enik kendine kurda vurup da kurdu düşürmesi koyunumu elinden aldı. Koyunu da götürdü koyunu elinden aldı. 9 aylık enik 9 kurda aylık. gitti diyorsun. Tabii canım çobanım orada evde gidip sorabiliriz şahit yani. O hani sabah da gittik o kurdun koyunu aldığı yere gitti şu kadarcık bir kurt kıl toplamış. Enikler ya ağız değiştiriyorlar ağzına oradan vura vura kurdun bir sürü tüylerini dökmüşler. Ben bu köpeklerden çoğunu beğendim. Maşallah. Şimdi kalkıp da yalnız ben karabaşları kötülemek istemiyorum. Kimse yanlış anlamasın. Hiçbirini kötülemek istemiyorum. Her köpekte 9 kurtçu aylık da var yok. 9 aylık hiçbir enik yani kalkıp da kendini kurda vuracak diye bir şey yok. Benim kapımda vurdular. Maşallah. Yoksa boşa beslemem buraya kadar gelmem tanıtımını yapmam yani. Zaten biz de bu tarz videoları neden yapıyoruz? İşte arazide bu tarz gerçek emektarlarla bir araya geliyoruz ki mesela sen bu bölgende tanınıyorsun, biliniyorsun. Fırtına artık Türkiye mal oldu. Artık çok meşhur. Ama amacım ne? Gerçekten bu işin arazide emeğini çeken, bu köpeklerin karakterini yaşayan, bilen adamlarla sohbet edelim ki hem anlattıkları tecrübelerden faydalanalım hem de tuttukları köpekleri izleyenler görsünler. Yani işte- arazide çalışan akbaşın post yapısı nasıl olmalı? Ondan sonra gücü kuvveti nasıl olmalı? Çünkü netice itibariyle bunun sırf mücadele ettiği şey kurt ya da domuz değil. Farklı sürülerin köpeklerinden de karşı karşıya geliyorlar. Köpek yiğit olmazsa diğer sürü köpeklerine karşı da çok çabuk bozulur. Öbür sürü köpeğinin bozmasıyla birlikte bundan sonra kurtçulluğu da tartışılır bence o köpeğin. Katılıyor musunuz bu konuya? Aynen doğru söylüyorsun abi. Peki bak şöyle bir şey var abi. Mesela bu ahbaşlar şöyle bir şey. Mesela fırtınanın ahbaşlarda kapıdan gelen bir soy olduğu için hani sürekli adam hiç modelinden tarzından ödün vermedi. Ne için vermedi? Bu köpeklerin mesela sürüdeki performanslarını gördüğü için aşırı derecede. Mesela bir ahbaş haddinden fazla yapılı olmayacak. Bir ahbaşın 65-70 santimden fazlası hani mesela sürümde olsun, gidişte olsun hızdan düşer. Mesela fırtınanın ahbaşları bu yörede tam gitmesi gereken hani bu İdeal yöreye fizikler, evet. tabii İdeal bu yöreye has. Bir de şöyle bir şey var. Adam yetiştirici, nasıl yetiştirici? Eğitmek çok önemli bir şey mesela. Herkes şimdi köpeği var. O yüzden abi mesela çobanın köpeği yetiştirmesi çok önemli yani. O zaman şöyle yapalım abi. Hem değerli dostlarımızın izleyenler artık köpeklerini görsünler. Bir yandan köpeklerini tanıtalım. Bir yandan da herkesin merak ettiği yani çobanlar bu köpeklerin karakterlerini seçerken neye dikkat ediyor? Arazide nasıl yetiştiriyorlar? Herkesin merak ettiği soruları soralım. Değerli dostlar videoyu beğenmeniz ve paylaşmanız bizim açımızdan oldukça önemli. Çünkü bu tarz emekçi insanların daha fazla kişiye ulaşması için sizlerin beğeni ve yorumları büyük önem taşıyor. Hadi yavaş yavaş aslanları görelim. Değerli dostlar şu anda arkamda 3 tane erkek görüyoruz. Yavaş yavaş başlayalım. Adamcılık var mıydı bunda? Hafif var abi. Hafif var. O zaman şöyle hafif temkinli geliyorum ben de. Dostum öncelikle izleyenler seni bir tanısın. İsmim Sefkan Kılınç. Konya Kul'dan katılıyorum abi. Eyvallah hoş geldin. Ayağına Sen de yüreğine hoş geldin sağlık. abi. Eyvallah sağ olasın teşekkürler. Aslanın ismi ne? Mike abi. Mike. Mike kaç yaşında? Mike 3 yaşında. Maşallah. Sürünün önünden alıp getirdim. Bu da şu anda davara gidiyor. Kaç Davara tane gidiyor, koyunu görev koruyorlar? başında. Kaç köpek çalışıyorlar? Kaç köpek çalışıyorlar? Abi sırayla gönderiyorum. Hı hı. Yaklaşık 7-8 tane köpek var. Aynı anda kaç köpek çıkıyor Aynı sürüye? anda en fazla 3. 3 köpek. Fazlasını bırakamıyorum. Peki kaç erkek Taşıyorum. kaç dişi taşıyorsun köpekleri? 2 erkek bir dişi. Bazen tek erkek 3 dişi öyle gönderiyor. Belli olmuyor. Duruma göre değişiyor. Duruma göre değişiyor. Bu kaç yaşında peki? Bu 3 yaşında abi. Oldukça güzel. Hı. Çok hoşuma gitti. Mesela akbaşlardaki sevdiğim göz rengi var. Dön Mike bir yönünü seni döndüremiyorum kusura bakma adamcı olduğu için. Kafasında tam üzerinden bir diş yarası almış. O da sürü Çarpışıyorlar köpeklerinden işte, mi oluyor? Sürü köpekleriyle kurtla. Biraz bize Mike'ın karakterini anlat desem nasıl bir köpek yapı Mike, olarak? Yani yapı sürünün olarak- lideri bu mu? Lider bu. Hı hı. Kurtçu, sadık, malın, canın, her şeyini teslim et. O kadar O rahatım kadar. diyorsun yani. O kadar rahat.
Peki Cesur. Mike senin kapında mı doğdu? Sana Benim dışarıdan mı kapımda geldi? doğdu. Hepsi benim kapımda doğdu. Mike'ın post yapısı çok sevdiğim bir post yapısı. Mesela bazı akbaşlarda bu post yapısı daha ince. Ama bu köpekte çok güzel ve doğru bir post var. Arkadaşlar yani hem yapı olarak hem uzunluk olarak Haymana bölgesi de birazcık soğuk ya. Pardon, Konya Kulu. Sizin orası da soğuk. Soğuk abi. Oldukça güzel. Köpeğin omuz yüksekliği de arkadaşlar kesinlikle 80 santim civarında rahat rahat var. Yani 78-79'u öldürmez en ölüsü. En alçağı 80'den de fazla olabilir. Keşke metre 80 getirseydik yanımızda. 85'e yakın abi. 85 gelmez. Ben size söyleyeyim. Yok 80, 81 belki 82 gelir ama 85 gelmez. Ya şundan dolayı söylüyorum. Belki ölçüm konusunda net bilginiz yoktur. 80 akbaş için çok devasal bir ölçü. Çok büyük bir ölçü zaten. Bu asla küçük bir akbaş değil. Şu an bahsedilen akbaşlara göre bunlar Tabii çok yani, büyükler. yani büyükleri akbaştan da saymıyorlar bunlar. Neden akbaştan saymıyorlar sence? Ne diyorlar? Kim saymıyor? Oğlum yani Mike, yanlış anlamasınlar ama. ne kadar utangaçsından bir yüzünü çekelim diyoruz. Sen de yüzünü çekmemiz için elinden geleni yapıyorsun. Şimdi bunlar doğal safkanlıklar kardeşim. Bunları CNC tezgahından sokmuşuz gibi yapmak çok hoş olmaz. Tabii ki de her beyaz köpek akbaş değil. Bu Yani. köpeğin bazı nişaneleri, bazı işaretleri var. Yani bunun bir kemik yapısı var, post yapısı var. Ama bu köpek kesinlikle güzel bir köpek. Üretilmesi gereken bir köpek. Maşallah var. Yavaş yavaş diğerlerini de tanıyalım mı? Bu Oğlu. oğlu. Annesi burada mı bu köpeklerin? Annesi 12-13 yaşında bir dişiydi. Aha. Peki mesela oğlu babasına göre birazcık daha dudaklı bir köpek. Evet. Anneden mi geliyor Anneden dudak? dolayı. Aynen. Mesela geliyor. bence daha temiz bir dişi kullansaydın bu da çok güzel bir köpek. Ama- Ama iki erkekten mesela bana göre sen hangisini tercih edersen dersen dış görünüş olarak bu. Karakter başka bir şey. Belki bunun karakteri ondan da iyidir. Ama kızları da var bunun gibi dudaksız. Anladım. Bak bunda bir tık çıkmış mesela Bunda bir dudak. tık var. Sadece tık bunda var. çıktı. Seni de tanıyalım dostum. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Allah razı olsun size. Hoş geldiniz. Bizim için geldiğin için sana teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür Biz ederim. Konya Güzelyere Mahallesi'nden geliyoruz. Biz yıllardır atadan dededen bu koyunculuk işi yapılıyor. Abi her köpek kapıya koyuldu. Ama bundan aldığımız randıman hiçbir köpekten alamıyoruz. Maşallah. Yani bunlar davara bıraktım her şeyi 25 anlıyorsun. yıllık soy abi. Evet. Çağırma yok, şey yok. Sal davarı. Kafana göre diyorsun. Tabii. Peki yani zaten siz koyuncu adamlarsınız. Sürünün başında köpeğin karakterinin ne olduğunu görüp Anlıyorum. gözlemliyorsunuz. Tabii. Sence koyunda başarılı olacak bir köpek kaç aylıkken bunu hissettirmeye başlıyor sana? Abi bunlar Yani 5 aylıkken anlar mısın bir köpeğin 5 davarda iyi olup aylıkken zaten olmayacağını? abi 5 aylık oldum. Koyun için kendisini öldür. Allah Allah. O koyun bahçeden çıktı mı sen onu bahçede tutamazsın. Gideceğim ben diye. İmkanı yok. Bu köpeklerdeki heybet başka hiçbir köpekte bulamaz. Bizim burada yaptığımız şey Türkiye'ye bunları tanıtmamız. Allah razı olsun. Sizin sayenizde biz de gelip çekiyoruz. Tanıtılmayı hak eden Yani köpekler bu sonuna kadar. köpekleri, bizim bu köpekleri buraya getirmemiz, Türkiye bu köpekleri Çok sağ olun. Emeğinize, yüreğinize Tanımaz. sağlık. Bugün onlarca insan çıktılar bu çekimi yapalım diye buraya geldiler. Hepinize ayrı ayrıyetten teşekkür yani ediyorum. yıllardır köpek kapıya koyuyoruz ama bundaki randıman hiçbir köpekte yok. Maşallah. Yaşayan bilir. O zaman şunun da ben size sözünü veriyorum arkadaşlar. Fırtına bugün bu kadar dostu burada bir araya topladı. Ben de her birinizin sürünün başında bu köpekleri çekeceğime söz veriyorum. Muhakkak yolumuz düşecektir. İzleyenler o zaman daha da çok Daha keyif çok alır. memnun oluruz abi. Kesinlikle. Yani bugün Bekleriz 17, abi. 18, 20 tane köpeği bir araya topladık arkadaşlar. Uzun bir video olacak. Yani ayrılmayın bir yere, sardırmadan izlemeye devam edin. Daha çok köpek gösterip tanıtacağız. Yavaş yavaş arkadaşıma da geçiyorum o zaman. Tamam. O zaman mikrofonu sana veriyorum ben. Sen de gel. Sen oradan sohbet. Ben burada konuşurum. Böyle daha mutlu hissediyorum kendimi. Çok yakışıklı bir yenik bu arada. Teşekkürler. Şöyle bir hafif bir yürütüp getirme şansın var mı sana zahmet? Gelirim. Manken gibi. Dostum hem seni bir tanıyalım tekrardan hem köpeğimizi bize bir tanıtabilir misin? Abi adım Fırat, soyadım Demir. Haymana Canşa köylüyüm ben. Koyunculukla uğraşıyoruz abi. Küçükbaş hayvancılıklarla uğraşıyoruz. Aynı zamanda büyükbaş da var. Bu beyaz aslanın adı ne? Bunun adı Boyka abi. Boyka. Geçen de bir boyka çekimi yapmıştık kanka. Bu ara hep boykalardan gidiyoruz ha. Abi bunun dedelerinden atalarından gelen isimleri veriyoruz biz. Genç Oradan herhalde buradan. daha. Daha yaşına yeni girdi. Maşallah. Bak mesela bu da yüksek. Bu da 82 santim rahatlıkla var. Valla metre 3 vurmadım ama gören herkes diyor 85 de ben sanmıyorum. Ben 80-82. Aynen 82 falan rahatlıkla gelir. Keşke bir köpek getirseymişiz döş yanımızda. genişliği falan olsun. Altta güdü Çok güzel. olsun. Bir dişlerini açabilir misin sana zahmet? Tabii abi. Maşallah maşallah maşallah. Abi yaşında. Ne dedin kanka? Köpeği bıraksın kanka bir şey olmaz. Korkma. Evet korkma abi. Korkma abi. Çekimleri bırakıp gidiyorum diyor. Köpeği bıraktı. Sıkıntı yok. Abi de şöyle bir şey var. Bunların üretiminden söyleyeyim mesela. Sefkan Kılınç. Köpeklerin ana hoca odur.
Evet. Mesela biz zamanla işte atalardan dedelerden gele gele zamanla bizim Seni de Boyka'nın eksiklerimiz diğer oldu. tarafını alabilir miyim? İzleyenler biraz daha güzel görsünler Boyka'yı. Ya, maşallah. Tabii bizim de köpeklerimizde eksikler öyle. Eksikleri abi mesela kancıklarla düzeltiyoruz. Atadan dededen gelen soylarla çeke abi daha iyisini üretmeye çalışıyoruz. Yani hem fiziği güzelleştiriyoruz hem karakteri diyorsun ha. Ya zaten karakter var bunlarda. Karakterle ilgili bir sıkıntımız yok diyorsun. Tabii Aynen. canım. Ha ne oluyor işte biraz yerlerine göre hani millet ufak tefek diyor ya. Biz ufak tefekli sorun da yaşamıyoruz bunlarda. Ben şu an burada bir tane ufak akbaş görmedim, bir tane de ince akbaş görmedim. Bence kuşun şunu karnına da baksana abi. izleyenlerin hepsi yani bu köpeğe ben Türkiye'de akbaş değildir diyecek adam görmüyorum yani. Abi bilmeyen Açıkçası. akbaş değil diyor zaten. Bilen de baş değil diyor. Bilmem her kafadan bir ses çıkıyor. Abi benim gönlümde akbaş. Mükemmeller, çok Çok da güzeller, memnunum. çok hoşuma gitti. Hepsi birbirinden Zaten hepsi güzel. ataları dedeleri çekmiş abi. Annesini görseniz alakası yok. Bahri Çiçek sözü güzel köpeğin sahibi olmaz. Diğer 3 akbaşı da bir görelim. İşte cesaret. O zaman değerli dostlar bunları yerlerine alalım. Tabii. Diğer arkadaşların akbaşlarını da bir görelim hep birlikte. Tamam abi. Hadi bakalım. Zaten aslanların hepsi birbirinden maşallah koşuyor. Değerli dostlar bu videoda gerçekten akbaş restleri yaşıyoruz. Akbaşların hepsi birbirinden güzeller. Şimdi yeni bir ekip geldi yanımıza. Şu anda da birbirinden güzel 3 tane erkek görüyoruz. Peki akrabalıkları var mı birbiriyle? Bunların ikisinin babası 7 aylıklar. 7 aylıklar. Evet. Abi 7 aylık köpek olmalarına rağmen sürüye gittikleri için mi hemen böyle bir şey ezilmişler gibi yani. Evet. Değil mi? 3 aylıkken ikisini davara götürüyorduk. Bu evdeydi hep bunu bırakmıyordur. Durmuyorlar. Maşallah yetişkin köpek gibi duruyorlar. 7 aylık Aynen. köpek karakterini geçmişler. Hani Aynen. hayat bizi erken olgunlaştırdı der gibi bakmıyorlar mı değerli Aynen. dostlar? Bunlar hayatı erken yaşıyorlar. Ya. Değil mi? Aynen. Bunları da bir tanıyalım. Mesela bu soy sizde ne zamandan beri var? Bu yaklaşık 10 senedir bizde var. Benim dayı oğlu Ali var. Nereden geliyorlar köpekler köken olarak peki? Yer olarak neresi? Türkiye'nin neresinden Hayman. çıktı yani bu köpekler? Hayman evet. Hayman'dan çıktılar. Maşallah gerçekten Eskişehir'den daha güzel akbaşları Hayman'da görmek beni çok mutlu etti. İsimlerini öğrenebilir miyiz köpeklerin? Simar, Bozo, Herkül. Simar, Bozo, Herkül. Anneleri sürüde mi? Davarda mı? Evet anneleri sürüde şu an. İnşallah Biz bunları söz veriyorum, sürüde getirdik. Gelip davardan da çekeceğiz. Maçlarında da çekeceğiz. Çok güzel. Mesela erkek köpek kaç yaşında? Erkek 5 yaşında. Kurçulluğu nasıl? Kurçuluğu çok iyi. Dünyaya geldiğinden beri bizle davara gidiyor. Çok memnunuz bu köpekten. Zaten Maşallah. zaten yüzüne bakarsanız her şey anlaşılıyor. Yüzü hep. Evet, yaşanmışlıkların izleri var Aynen, yüzünde. aynen. Peki hiç kurtla karşı karşıya geldikleri oldu mu? O havluyor yani havladığında kurt bunu sesini duydu mu gidiyor. Biz hiç karşılaşmıyoruz yani. Yani Birol abi nasıl biliyor musun? Bu köpeğin girdiği mıntıkaya kurt gelmiyor. O Aynen. yüzden kurt göremiyor. Nasıl biliyor musun abi? Adam karabaş köpek götürür. Diyor ki kurt var. Ya abi diyorum ki bu kurt ne hiçbir köpeğe gelmiyor ya? Zaten iyi köpek sahiplerinin şöyle bir sorunu var. Kurtla karşı karşıya gelemiyorlar. Biz hiç gelmiyoruz yani. Abi gelmiyoruz ya Bizim gelse istediğimiz bir gelsin ya. elinden kaçamaz yani. Tutarlar. Peki toplamda kaç köpek çıkıyorlar bunlar sürüye? Şu an 2 dişimiz evde var. Hı hı. Biz bunları üçünü bırakmıyoruz normal. Bugün bıraktık getirdik buraya. Normalde bunlar davara gidiyordu. 2 enli davara gönderiyorduk. Bu evdeydi. Biz bunu götürmüyorduk. Bir de şunu merak ediyorum. Erkek köpekler birbirinden uyum içinde nasıl çalışıyor abi? Yetiştirmeyle mi alakalı? Aynen Abi yetiştirmeyle her şey alakalı. sana bağlı. Ya Nasıl? şimdi abi bu 2 eni biz kapıda yetiştirdiğimizden dolayı büyüğüne kadar bunun yanındaydılar. O yüzden birbirlerine alışkınlar. Yani hiçbir şey yapmıyorlar. Kaç birbirine. yaşındaki bir babaya baş kaldırma başlıyor? Yani genç köpekler liderliği ne zaman almaya çalışıyorlar? Gücü kuvveti yerine gelince mi? Aynen 3 yaşına aşağı yukarı. O zaman birbirlerine de meydan okurlar. Yani birbirlerinin arasında bir rekabetlik olur. Mesela ben eşli köpeklerde şunu görüyorum. Kangallarda da bu dikkatimi çekti. Yabaniye karşı hep bir aradalar. Düşmana karşı Aynen. güç birlikleri yapıyorlar. Aynen. Ama konu yemek ve kızan olduğu zaman biri birine muhakkak üstünlük kuruyor. Aynen. Biri aynen Tabii öyle. içinde bir lider çıkması lazım. Aynen değil mi? Aynen. Yani illa bir lider olması lazım. Peki bu iki gençten sizce hangisi daha lider karakterde? Hiç seçebildiniz mi şu ana kadar? Seçemedik. Az önce de burada siz gelmeden önce herhalde birbirlerini tuttular. Hemen ayırdık yani. Maşallah abi çok güzeller. Normalde zincirde çok sıkıldıklarından dolayı birbirlerine dönüyorlar. Araziye bıraktığımızda hiçbir sıkıntı yok. Aynen zaten köpekleri şimdi görevlilerin başından aldık çekim Aynen. için buraya getirdik değerli Aynen. dostlar. Aynen. Fırtına şu senin aslanları da görelim mi? Sonra şu akbaşların hepsini bir araya getirelim. Bir görelim bakalım böyle nasıl bir görüntü ortaya çıkacak. Değerli dostlar çok teşekkür ederim size de. Bunları da alalım yerine. Maşallahları var.
Kanalımıza daha eski abone olanlar Katil Akbaşlar videosunu bilirler. İlk kez Fırtına'nın akbaşlarını o zaman ekrana getirmiştik. Çok yakışıklı bir ekip. Ayrıyetten de yapmış olduğum bu kına ya da boya süs onları daha da böyle bir albenili göstermiş. Fırtına öncelikle emeğine yüreğine sağlık tekrardan. Bugün yine Türkiye'de yapılmayacak bir videoyu bize yaptırdın. Hep ilklerin adamısın yemin ediyorum. Bu işler bizim işimiz abi. Değil mi? Aynen öyle. Nasılsın, iyisin? Keyfin Çok şükür halin abi, yerinde. sen nasılsın? İlk video hoşuna gitti mi bu arada? Gitti abi. Bazı Gayet yorumlar güzeldi. dedin. Bazı yorumlarda takılı kaldım abi. Nedir abi onlar? Mesela abi bazı insanlar yazmış bunlar Eskişehir'deki akbaşsa bunlar bilmem nedir. Anadolu çoban köpeği diyorlar, Malaklı diyorlar. Eğer abi ben de şunu söylüyorum. Eğer onlar orijinal akbaşsa benim gördüklerim. Benimkiler akbaş olmasın mı? Evet benimkiler benim gördüklerim akbaşsa benimkiler Anadolu bile değil. Malaklı. Aynen gerçekten abi. Eyvallah, seni Onlar kızdırmışlar akbaş belli. diyorsalar, benimkiler Anadolu çoban köpeği. Dostum sen hiç yorumlara takılma. Şu anda izleyenler de o zaman ben de şunu rica ediyorum. Herkes bu köpeklerle ilgili yorumlarını videoya eklesin. Bu köpeklerin kalitesi nedir? Görseli nedir? Yaşayan bilir. Ben arazide bu köpeklerini senin gördüm. Hepsi birbirinden kıymetli köpekler. Çok da önemli genetikler. Kesinlikle de üretilmesi, çoğaltılması gereken köpekler. Yani Birol abi ben şimdi diyorum bu gerçekten hani 3-5 senelik bir ırk değil. Bu yani ta bize dededen gelme. Ümmet abi 25 senedir bizi tanır. Evet. O bilir. Yani ben şimdi millete söylediğim zaman yani yanlış anlıyorlar beni yani. Ya yani şu an hani diyorlar, şunu söylemek istiyorum. Sen mesela yıllardır bu işlerle uğraşan abimizsin. Eyvallah Şu abi. köpeklerdeki şu sadıklığı yani kapıdan yetişmeyi veyahut da hani şu orijinalliği, şu gerçeği bir kimse kabul edemiyor. Anladın mı? Şurada Hazımsızlık şu kafaya var. bir yaklaşabilir Ya miyiz abi, şu an? Kafa, hani şu köpeklerdeki yetiştiriciliği görüyor musun abi? Hani Aynen. şurada o kadar köpek çekti. Şu köpeklerde şu performansı yapabilir misin? Evet. Kapıdan yetiştirdiğini nasıl kanıtlıyor kendine gördün mü? Maşallah var. Bir ikincisi yani kapıdan yetiştiriciden ziyade birbirindeki sadıklığı, haslığı, özlüğü hani gerçeği görüyor musun? Yani gerçek bu yani. Evet. Bundan Çok ayrı güzeller. bir gerçek göremedim. Şurada o kadar mesela köpek yetiştiren var. Diyor ki ben köpek yetiştiriyorum. İşte ben şöyle böyle. Abi köpek yetiştiriyorsan köpek ben de köpekçiyim. Ama yemin ediyorum bir kapıda bu köpekleri birbirine böyle takmadan bir arada şu noktaya getirmen imkansız bir durum yani. Evet. Hani bu adamın burada İşte sen az önce değinmiştin ya köpeği çobanın İşte ben nasıl onu yetiştirdiği anlatmaya çok önemli çalışıyorum. diye. Bunu Aynen. bir anlat o zaman Ya abi. şimdi bak şöyle Nasıl bir şey olmalı var. yani? Bir adam Birol abi- çobanın köpeğini nasıl yetiştirmeli? ya bir adam çobanını nasıl köpeğini yetiştirmeli? Birol abi Dağlarda- bunlarda mesela sen az önce diyordun ya bunlarda liderlik kavgası diye bir şey olmaz. Yani şurada bir tane kızan olsun dişi, üçünü bırak boğuşmazlar. Bana bak ben sana şu şey söyleyeyim. Kafalarını vur. Normal başka bir köpek olsa boğuşur. Bunlarda İşte nasıl, öyle bir nasıl şey yok. başardınız abi o zaman bunu? Bu kandan gelme bir şey bir de eğitim. Nasıl eğitiyoruz abi? Ya orası bende kalsın. Şimdi Yok paylaşalım bu bilgileri ya. Şimdi şöyle bir şey var Birol abi hani insanlar tamam herkesin emeğine saygı duyuyorum ama şimdi çoğu bu fırtınanın olayı şudur. Bu fırtına bu köpekleri adam bir hevesle bir merakla yaşayarak yetiştirdiği için hani bazı sırlarını söylemek istemiyor. Ayrı mesele. Doğrudur. Ha şimdi herkes bu sefer ne yapıyor? Bu bizim konuşmalarımızdan örnek alıyor kendine çalıntı yapıyor. Nasıl yapayım çalıntı yapıyor mesela. Adamın sözünü çalıyor. Adamın köpeğinin itibarını, yapısını, karakterini çalaraktan kendi köpeğinin üstünde bizim anlattıklarımızı kendi köpeğinin üstünde anlatıyor. Hani Şu da var Ümmet abi. Ben sana katılıyorum. Bazı şeyler özel sırlar vardır. Okey onlar kalsın. evet. Ya Ama şimdi bu şöyle bir kanalda şey da var. bizim izleyenlere doğru Şimdi bilgiyi bizim- aktarmamız işte lazım. bizim Yani amacımız çobanı da bu. Yetiştirirken köpeğini nelere dikkat etmesi gerektiğine değinelim bence ya. Nasıl olmalı yani? Ya Birol abi şimdi çobanın yetiştirmesi de önemli ama bir de kandan da gelecek. Tamam okey kan zaten çok önemli. Evet. Mesela Ya iyiyi de şimdi bozabiliyorlar ama bu adamlar. köpekler mesela birbirine sadık. Evet. Ya ben bu köpeği mesela bu köpekten enini tutsam enikleri de öyle düşer. Ama ben yine de bir şey yapıyorum. Ya ne yapıyorsun işte oraya bir Deme gir. bunu. Gir oraya bir gir. Oraya bir gir ne yapıyorsun? Çok merak ettim. Coca-Cola'nın formülü gibi fırtına açıklamayı bilmedi. Birol abi ben bunlara bir şöyle ufaktan bir yuva yapıyorum. Evet. Bu enikler mesela 4-5 enik var yuvaya koyuyorum. Burasını bulurlu geçeyim mi? Dıt diye istersen böyle saklayarak geçeyim kanka. Yuvaya koyuyorum mesela bunlar 5-6 kardeş yuva dar. Bunlar boğuşuyorlar. Karanlık çöktü mü korkuyorlar. Birbirine sarıla yatıyorlar. Değişik bir strateji yemin ediyorum. Bak ben hayatımda ilk kez duyuyorum mesela. Bak bu bir gerçek. Ben her seferinde öyle yaparım. Köpekte öyle olur. Bak ben sana ne diyorum şurada kızanda dişi olsun üçünü bırak boğuşmazlar. Yani bunlarda liderlik gelen diye bir bir şey. şey yok. Evet. Şurada bir tanesi alta düşsün mesela şu köpekler birini tutsun sen diğer ikisini durduramazsın. Yani ben şunu algıladım senin cümlenden. Bunlar kardeşken zorluğu da güzelliği de bir arada görürlerse birbirlerine tutkun Aynen, oluyorlar. anladığım aynen kadarıyla. öyle. Aynen abi paylaştıkları Aynen için. öyle.
Her türlü şeyi. Gerçekten Ya bir çok de şöyle güzel. bir şey var abi. Yani şu an mesela çoğu bu ırkların mesela yok olmasına sebep oluyor. Bunları hakiki özelliğini yitiriyorlar. Nasıl yitiriyorlar? Başka diğer köpeklere çekerekten mesela şu oradan bulma. Her rengi beyaz köpek akbaş olmuyor. Mesela her rengi siyah olan köpek siyah olmuyor. Sürünün başında sadıklığına, sürünün başında kurda gece davarının üstünde nasıl mesela hani koruduğunu göz önünde bulunduraraktan değil yani. Ha, ne yapmak istiyorlar? Ticaret amaçlı, gösteriş amaçlı. Bir köpek akbaş köpeğinin şu gördüğün boydan, bu gördüğün şaldan, bu Yapı bu. endamdan fazlası, yapısı da karakteri bundan fazla olduğu zaman sürüde mesela atıyorum şuradan kurt geldi. Ben yıllardır çobanlık yapıyorum. Yani çocukluktan beri bu işin içindeyim. Hiç ara vermeden bir gece gündüz bunun içinde yaşayarak yani birebir gerçekleri söylüyorum şurada. Şu köpeklerdeki performansı ben şu civarda hiçbir kapıda da görmedim. Hiçbir yetiştiricide görmedim. Anlatabiliyor muyum? Hani bu köpekler adamlar ardına gidiyor sürekli üstündeler yani. Şimdi desen ki misal bir gün ticaret amaçlı kullanan kişiler ne yapıyor? 2 gün bakıyor, 3 gün bakıyor. Yani yemeğini vermeyle değil yani. Bununla ilgilenmek, hani bunun peşinde manşetini mesela hünerini görmek çok önemli bir şey yani. Çok doğru söylüyorsun. Ha. Bir kere bizim kompakt köpek diye tabirin kullandığımız bir yabancı bir kelime var. Kompakt köpekten kastım nedir? Yüksekliğiyle, kilosuyla, ayak yapısıyla, kemik yapısından her şeyinden araziye köpeğin uyumlu olması önemli. Mesela köpeklerde çok önemli bir özellik var. Hepsinde tavşan Abi, ayak dediğimiz var. Aynen abi. Ön 2 tırnağın uzun olması, diğer 2 tırnağın onun yanında daha kısa olması, arka baldırlarının yere sağlam basması ve şu sarı dediğimiz kısım. Yani köpeğin şurası geniş ve güçlüyse bu köpek arazide koşar. Engebeli arazide de kıçı başı ağrımaz. Ama köpeğin arkası önüne göre ince geliyorsa, arka Aynen baldırları da inceyse o mecburen yorulmak zorunda. Aynen. Gidip geldikten sonra yıpranmak zorunda. Abi bu adam bu köpeklere kendi yemeği yediriyor. Artı yani şöyle bir şey var. Gördüysen bak şu köpeklerdeki kanın temizliğini hissedebildin mi? Bak şurada Tabii. o kadar köpeğin içinde çektik. Hayvanlar hiç kalkıp da yani bir huysuzluk. Ama görev başı icabı olduğu zaman bunları sen zapt edemezsin. Evet. Hani bunlar direkt atağa geçer. Ama şu an hayvanlardaki saflığı, temizliği düşünebiliyor musun? Mesela görebiliyor musun? Mesela burada hep birbirine takıyor. Ama bu köpekler hayvanlar bekliyor. Çünkü niye? Onlar bile hani şu zincirde olduğunu farkındalar yani. Hani meydanda olsun mesela sürünün başında olsun. Bunlar kendilerini ifade etmeyi hani çok iyi bilen bir köpek ırkı yani. Çok güzeller. Maşallahları var. Birbirinden güzel köpekler bugün bir araya geldi. Bu 3 kardeş çok özel köpekler. Ben istiyorum ki şöyle bu kadar akbaşı bir araya getirmişken onları da bir sahipleri eline alsınlar. Doğru muyum? Yani bir araya bir getirelim onları. Karşılıklı olarak şöyle bir güçlerini, bir heybetlerini gösterelim izleyenlere yavaş yavaş. Bugün çok güzel bir ekip bir araya geldi. Her şeyden önemlisi herkesin çoban olması ve köpeklerin tamamının arazide çalışması çok önemliydi. Birçok kişi köpeğin dış görünüşüne önem veriyor. Evet, katılıyorum. Sonuna kadar doğru. Bir köpeğin ırk olabilmesi için dış görünüşlerinin tutarlı olması lazım. Birbirinden güzel köpekler gördük. Diğer köpek sahiplerini de bir yanımıza çağıralım. Herkes bir beyaz aslanları bir eline alsın. Fırtına sayesinde de insanlar şu beyaz akbaşların bir gücünü görsünler dostum. Ne dersin? Aynen. Şöyle bir hırlaştıralım mı şunları bir birbirine? Hadi bakalım. Aynen abi. Değerli dostlar, Türkiye'nin farklı noktalarını sizler için gezmeye devam ediyoruz. Bugün birbirinden kıymetli akbaş çoban köpeklerini gördük ve onları sürü başında hem karakter olarak test eden hem de yıllardan beri yetiştiren emektarlarla bir arayaydık. Sizlerden ricam bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı ve like atmayı, ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayın. Değerli dostlar, hepinizin emeğine, yüreğine sağlık. Şöyle kocaman bir veda yapalım hep birlikte. Allah'a emanet. Hey,